Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Geçen hafta dev bir top açılımı gerçekleştirmiştik. Bedava 30 top açılımı yapmıştık. Bir benzerini şimdi yine tekrarlayalım istiyorum arkadaşlar. 10 farklı hesaptan 3'er tane top açma hakkımız var ve toplamda 30 tane bedava top açma hakkı eder. Barcelona'dan açacağız, Player of the Week'ten ve Epic'lerden. Bakalım tahminlerimiz doğru çıkacak mı? 3 soru 3 tahmin yapacağız. Peki hangi hesaplarda gerçekleştireceğiz bunu? Biz bu sezon bir günde bir haftada kadro güçlendirmeler yapmıştık ve bedava top açma hakları verildiğinde ben yine bu hesaplarda top açılımları gerçekleştiriyorum. Kadroyu da daha da güçlendiriyoruz. Şu an mesela bir günde oluşturduğumuz en son hesaplarımızdan bir tanesi. Belki bir günde oluşturduğumuz en son hesap olabilir de olmayabilir de. Bir önceki de olabilir. 2659 kolektif gücümüz var. Geçen hafta bedava Player of the Week'ten yanılmıyorsam Igor gelmişti. Kadrosu bu şekilde. Kadro dışında da bu isimleri var. Şimdi biz buraya Barcelona'dan, Player of the Week'ten filan oyuncular da dahil edeceğiz. Birçok kadromuz da bu şekilde 2700'e doğru yaklaşıyor. Normalde biz 2 soru 2 tahmin yapıyorduk ama bu sefer 3 tane ücretsiz top açma hakkımız olduğu için biraz zorlaştırıyoruz. 3 soru 3 tahmin yapacağız. Ben geçen hafta 3'te 1 yapmıştım. Bakalım bu sefer 3'te 1'in üstüne çıkabilir miyim? İlk sorum şu olacak arkadaşlar. Barcelona paketine girdiğimizde ilk sırada yer alan isim Pedri. 10 farklı hesaptan top açılımı gerçekleştireceğiz. Sizce Pedri kaç kere gelir? Kaç kere biz Pedri'yi çıkarırız? Ben Pedri'yi çok çıkaracağımı düşünmüyorum. En son Kvara da böyle demiş. Kvara'da yapmıştık bunu ama Kvara'yı ben çok çıkarıyordum. Kaç tane Kvara gelmişti? Benim tahminim 3 arkadaşlar. 10 hesaptan 3'üne bence Pedri gelir. Eğer tahminde bulunduysak ikinci sorum da şu olacak. Burada Arsenal'ın epiklerinden top açacağız. Epik gelir mi gelmez mi? Yani sayı değil arkadaşlar. Gelir ya da gelmez tahmini. Ben burada riske girmeyeceğim. Vermez diyorum Konami. Epic gelmez diyorum. Benim tahminim o yönde. Ve Player of the Week'e geçtiğimizde Player of the Week'ten de ücretsiz top açma hakkımız var. İlk sıradaki isim De Gea. En yüksek seviyeli isim de o. 95'ten 98'e kadar da çıkmakta. Burada tabii 11 tane futbolcu yer alıyor. De Gea kaç kere gelir? 10 farklı hesaptan De Gea'yı kaç defa çıkarırız? Ben 1 ile 2 arasındayım. Bir kere gelir diyorum ama biraz daha zorlayacağım. Geçen hafta Lewandowski sonlara doğru üst üste gelmişti. Yanılmıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam 3 kere Lewandowski'yi çıkarmıştık. O da sonlarda geldi üst üste. De Gea bence 2 defa gelir arkadaşlar. Benim tahminim o. Yani ben ne demiş oldum? 3, 0, 2. Sizler de tahmininizi hatta böyle yazabilirsiniz arkadaşlar. 3, 0, 2. Sırayla tahminlerim benim o yönde. Sizler de tahminde bulunduysanız başlayalım. Bir de Pedri'ye tek atıyormuşuz. Yok ya, ben çok inanmıyorum Pedri'yi fazla çıkaracağımıza. Bakalım ilkinde kim gelecek? Hani en çok Sergio Roberto bile gelir mi? Yok. Ben açık futbolcusu çok fazla çıkarıyorum. Fatih. Aha, Fatih dedik, Fatih geldi. Ansu Fati ile başladık. Evet, ilkinde de açık futbolcusu çıkardık. Pedri gelmedi ama çok güzel futbolcu geldi. Arsenal takımı, keşke epik futbolcu gelse. 5 yıldızlılar da işimize yarar bu hesabımızda. 3 yıldızlı futbolcu ve Player of the Week. Kadromuzun gücünü arttırmamız için de yüksek seviyeli isimlere ihtiyacımız var. De Gea olur, Firmino olur, yanındakiler gelebilir. İngiltere Ligi'ne gitmesi lazım, İtalya Ligi. 5 yıldızlı isim gelecek. Gelen isim Napoli'den hangisi? Bir kadromuza şimdi bakalım arkadaşlar. Gelen isimler kadro gücümüzü arttırmış olacak. Biz Angise'yi aldığımızda buradan düşük seviyeli bir ismi çıkaralım. 89'luklarımız var. 5 derece şu an arttırdı. Angisa. Kadroyu da aldığımızda 2666'ya kadar da çıktı. Burada Cuadrado'yu henüz fullemedik. Ansu Fati'yi de fullemedik. Antrenörümüz olsa varmış mı? Seviye antrenmanı ne yazık ki bulunmuyor. Antrenör kastığımızda daha da kolektif gücümüz artacak. Ansu Fati ve Cuadrado. Cuadrado'yu belki pek kullanmayız ama yedeklerdeki isimlerle, düşük seviyelerle değiştirebiliriz. İkinci hesabımızdayız arkadaşlar. Oyun planı dedik. 2659. Kadro bu şekilde. Aslında güzel futbolcular da var. Bir 91'lik var yedeklerde. Kadro dışına bakalım.
Geçen hafta çıkardığımız ismi kadromuza dahil edebiliriz. Fullemediğimiz isimler de var. Kvara'yı çıkardık. Buradan Bruno Fernandes'imiz var. Bunları da fulllediğimizde bu kadro 2680'lere falan yaklaşabilir. Barcelona takımından ikinci ücretsizimize kim gelecek? Ansu Fati'den sonra gelen isim yine bir kanat futbolcusu Rafinha olur mu? İkinci ücretsizimize Barça'dan gelen isim Rafinha. 22 numarayı o giyiyordu. Açıkları çıkarıyoruz bir bir. Ben de çok fazla açık çıkaran bir insanım ve çok da severim. Oyunda açık futbolcularına karşı ayrı böyle ilgim vardır. Kullanmayı da çok seviyorum. Özellikle çalım becerisi varsa, hızlıysa oynamaktan da çok keyif alıyorum. Arsenal epiklerinden herhangi bir epik gelmedi. 5 yıldızlı bu hesabımızda çok işimize yarayacak. 3 yıldızlı. Hemen geçelim. İleri diyelim. 20 numaralı formasıyla Willian geldi. Eskiden neydi Willian? Şimdi seviyesi tabii düştü kendisinin. Ve Player of the Week. İkinci Player of the Week'ten gelen isim De Gea, Giroud, Firmino. Yüksek seviyeli isimler. İngiltere Ligi 5 yıldızlı De Gea mı Firmino mu? 9 numaralı formasıyla Firmino geldi. Liverpool'dan Firmino'yu çıkardık. Liverpool'la önemli başarıları imza attı ve Liverpool'dan artık ayrıldı kendisi. Kariyerine devamında başarılar diliyoruz. Daha da güzel başarılar elde eder umarım. İkinciye de Firmino geldi. Bu güzel oldu. Hatta Firmino maksimum seviyesiyle geldiği için doğrudan kadromuza da alabiliriz. 91'lik Endombele'yi çıkaralım. Firmino'yu yerleştirelim. Bizim bu hesabımızda Rafinha da varmış. O kötü oldu. Mesela yine biz Rafinha'yı çıkardık. Birkaç tane futbolcuyu fulllediğimizde kadromuz daha da güçlenecek. Fena da bir hesap olmamış aslında. Sol beke de daha iyi bir sol bek çıkarabiliriz. Üçüncü hesabımıza giriş yaptık arkadaşlar. Bu hesabımız 2688 kolektif güce sahip. Bir haftada oluşturmuşuzdur. Bir günde bu kadar güçlü kadro imkansız gibi bir şey. Bir haftada oluşturmuşuzdur diye düşünüyorum. Gayet güzel bir kadro. Ama Player of the Week'ten az futbolcumuz var. En son gelen isimlere baktığımızda geçen hafta Eze gelmiş 91 seviyeli. Osimhen'le Bruno Fernandes'i fullersek çok daha yüksek kolektif güce ulaşırız. 2700'e doğru yaklaşırız. Yedeklerde de 91'in altında herhangi bir isim şimdilik bulunmuyor. 91'lik Bardeshi'yi de çıkarmışız bu hesabımıza. Barcelona'dan 3. ücretsiz hakkımız. Henüz daha Pedri gelmedi. Bu sefer de Sergio Roberto mu gelir acaba? Üst üste dediğim isimler çıktı. Şu an tahminlerimde de 3'te 1 gidiyorum. Aha 4 yıldızlı Sergio Roberto. Başka da isim yok 4 yıldızlı. Bu kadar iyi tahminde bulunuyoruz ama genele baktığımız zaman da genelde yanılıyorum. Ya 0 çekiyorum ya da bir tane tahminim doğru çıkmakta. Şu an 3 tane top açılımında da gelecek isimleri Barcelona'da tutturduk. Çok ilginç bir durum oldu. Arsenal keşke bir epik gelse ama zor bir ihtimal. Taktik olsun. Wilshere'a tıkladık. 3. bedavamız. Geçen hafta da herhangi bir epik vermemişti oyun bize. 3'te de 0 çektik. Kaç yıldızlı verecek? 5 yıldızı çok işimize yarayacak. İngiltere Ligi'nden 4 yıldızlı futbolcu geliyor. Silip antrenör. Özellikle de antrenör kazanmamız gerekiyor bu hesabımızda ama Ramsdale'i silmesek daha iyi. Ramsdale bu sezon iyi performans sergiledi. Büyük ihtimalle seviyesi yükselecektir ilerleyen dönemlerde. İyi bir kaleci. Player of the Week'e geldiğimizde ise şu ana kadar güzel topçular geliyor. Firmino'dan sonra gelecek isim hangi lig? İtalya Ligi. Ciro olsa bari yüksek seviyeli. Kolektif gücümüzü arttırır. Milan formasını göremedik. Lazio'ya gittik. Lazio'dan kim vardı? Romagnoli. 91'lik stoperimizi çıkaralım. 92'liye alalım. Romagnoli'ye. Orkun Kökçü var bir de düşük olarak 91. Hatta şöyle oynattığımızda herhangi bir kolektif güçte etkisi olmamakta. 2689 kolektif gücümüz ama bir iki tane ismi fulllediğimizde Osimhen, Bruno Fernandes
özellikle kolektif gücümüzü arttıracak. 2700'e çok yaklaşacağız. Belki de geçebiliriz de. Dördüncü hesabımız, kadrosuna bakalım. 2586. Bu düşük güçte olmuş. Bir günde oluşturmuşuzdur. Yedeklerde Kvara, Bruno Fernandes fullediğimizde kolektif gücümüzü arttıracak. Fullleyemediğimiz oyuncular var. Evet, antrenör yetmemiş. İlk 11'de olsun, yedeklerde olsun fullleyemediğimiz isimler ne yazık ki kolektif gücümüzü düşük tutmuş. Bu arada menajeri değiştirelim. Menajer de etkiliyor. Menajeri arttırdık. Şimdi 2600'ü geçti. Evet, bu şekilde daha iyi oldu. Henüz daha Pedri gelmedi ama ben üst üste belki gelir diye tahminde bulunacağım. Hatta Pedri demişken aslında tam zamanı. Barcelona'dan kimi dediysek şu ana kadar çıkardık. 4'te 4 olur mu? Yap bir Pedri. Ben 3 tahmininde bulundum bir de. 0 çekiyormuşuz. 10 tane hesaba da Pedri vermiyormuş bir de. Ansu Fati geldi. Bu sefer Barcelona'dan tutturamadık. Ansu Fati'nin de ikinci defa gelişi. 4'te 0 Pedri, devam ediyoruz burada. Epiklerden Petit'e tıklayalım. Taktik olsun. İptal et. İptal et. Üçüncüde anlaş dedik. Taktik işe yarar mı? Yani epik vermedi. Umutlar 5 yıldız. Kaç yıldız? 3 yıldızlı futbolcu geldi. 9 numaralı formasıyla gelen isim de Wilson. Santrafor futbolcusu. Şimdi Player of the Week'e geçiyoruz. Henüz buradan da De Gea'yı çıkaramadık. Geçen hafta da Lewandowski son 8-9'da mı 9-10'da mı ne gelmişti üst üste. Toplamda 3 defa çıkarmıştık. Lig 1'e gittik. 4 yıldızlı futbolcu. Kötü oldu bu. 18 numaralı formasıyla gelen isim Cherki. 91 seviyeli, kadromuzun gücünü bir tık arttıracak. Yedeklerden en düşük seviyeli ismi çıkaralım. Fulllememişiz Mahrez'i. Kadro fena değil ama takviyeler yapmamız gerekiyor. Bazı bölgelerde takviye şart. Yolun yarısına geldik. 5. hesabımızdayız. Oyun planı dedik. 2653 kolektif gücümüz var. Yedeklerde de fullleyemediğimiz Liverpool'lu futbolcular bulunmakta. Güzel bir kadro. İlk 11 çok güzel hatta. Savunma hattı harika olmuş. Alexander Arnold, Hernandez filan. Kadro dışına bakalım. Geçen hafta biz bu sol beki de çıkarmışız. En düşük seviyeli isim Hernandez. Ama o kalsın. Şu Japon'u çıkaralım. Yedeklerde Bruno Fernandes ve Kvara da var. Onları da fullleyip kadroya alırsak kadro gücü bayağı bir yükselecek. Artık Pedri'nin de gelme zamanı. 5. ücretsizimiz. Geldi. Yoksa hayatta 3 tane çıkmaz diye düşünüyorum. Eğer gelirse benim 3 tahminimin çıkma konusunda biraz daha umudum artacak. 5 yıldızlı Sergio Roberto olmayacak. Ansu Fati 3. defa geldi. Ne kadar çok Fati verdi. Güzel de futbolcu. 3 defa Ansu Fati. Arsenal'dan devam edelim. Arsenal'dan 24 numaralı formasıyla gelen isim Chelsea takımından James geldi. Çok güzel futbolcu. 5 yıldızlı. Ben hatta ileriye bastım. Atlaya bastım. Dedim ki 5 yıldızlı vermiyor. Hızlı geçeyim. En güzel yerde atlaya basmışız. Çok güzel futbolcu verdi. Ve Player of the Week De Gea için 5. hakkımızda ücretsize tıkladık. Ben yine De Gea 2 kez gelir diye düşünüyordum. Bir kere bile çıkaramadık henüz. Hangi lig? İtalya Ligi. Olivier Giroud olsa yüksek seviyeli. Milan formasını sonunda gördük. Kadromuzun gücünü birazcık daha arttırmış olduk Olivier Giroud'la. Kadromuza hemen dahil edelim bu isimleri. Ansu Fati'yi fullleyemeyeceğiz ama Olivier Giroud'u alabiliriz. Şu 88'liği çıkarayım. 2665 ve yedeklerde Ansu Fati, Kvara, Bruno Fernandes. O üçlüyü yükselttiğimizde kadro gücümüz bayağı bir artacak. O yedekteki düşük seviyeleri de çıkarırız. Mesela bunu da fulllememişiz. Buraya kadar çıktı. İyi ki bugünkü top açılımında gelmedi. Bu adam orada da yer alıyor. 6. hesabımızdayız. Oyun planı dediğimizde 2678 kolektif gücümüz var. Stoperlerde 94'lük demişleriz, dikkatleri çekiyor. Biraz düşük seviyeli. Redmond'u çıkardığımız hesap. Geçen hafta çıkardığımız ismi de kadroya almamışız. Onu da dahil edelim. Musiala'yı çıkaralım. 2679.
Kvara var, geçen hafta gelmiş. Bruno Fernandes'imiz var. Onları da fullersek bu kadro gücü 2700'e çok yaklaşacak. Aslında güzel bir kadro. Savunmaya belki takviye yapılabilir ya da dörtlüye de geçilir mi? Geçilebilir aslında. Sergio Ramos sağ bekte de oynayabilen bir isim. Sam Maximen var. Yedeklerde stoper Pepe falan da bulunuyor. Lautaro Martinez'in normal kartını çıkarmışız. 6. Barcelona'dan ücretsizimize Pedri gelir mi? Artık gel Pedri gel. Vermiyor. Pedri vermiyor. Kaç yıldızlı futbolcu? 5. Sergio Roberto olmadı. Onun üstüne çizdik. Ansu Fati yeter gelmesin. 8 numara Pedri. Sonunda Pedri'yi çıkardık. 1 oldu. Bir tahmininde bulunan arkadaşlarım şimdilik doğru tahmin etmiş söylüyor. Ben 3 dedim. Pedri bir kere geldi ya, devamı da olabilir. Daha 4 tane daha açma hakkımız var. 2 kere daha gelirse buradan ben tutturmuş oluyorum. 6. hesabımızda Pedri'yi çıkardık. Şimdi Arsenal epiklerinden devam edelim. Ben şu an hala 3'te 1'im. Sadece Arsenal epikleri tuttu. Hani bir de epik çıkarırsak 3'te 0 çekeriz. Keşke epik gelse. 3 yıldızlı futbolcu 5 numaralı formasıyla gelen isim Pinnock. Player of the Week'ten 6. ücretsizimize bir de buradan De Gea'yı çıkarmamız lazım. Hadi be De Gea, tam vakti. Gelirse son 4 top açılımı için çok umutlanacağım. İspanya Ligi'ne gittik. 4 yıldızlı futbolcu. Bu kötü oldu. Stoper geldi, Hermoso. Elimizde bayağı stoper vardı. Bir tane daha geldi. Hermoso'yu bekte kullanıyorduk ama birazcık seviyesi düşüyor mu? Yok, düşmüyor. Sol bekte de aynı. Geçen hafta da biz zaten buraya sol beki çıkardık değil mi? Az önce baktık, evet. Sol bek stoperde oynayan isim geldi bu sefer de. Pedri çok iyi oldu. Pedri, Kvara, Bruno'yu kadroya dahil edersek bu kadronun gücü bayağı bir artacak ama. 7. hesabımızın kadrosuna baktığımızda 2680 kolektif gücü var. Player of the Week'ten 3 tane isim de savunmaya gelmiş. Sağ bek, sol bek, stoper. Yedeklerde hiç Player of the Week'ten futbolcu yok. Geçen hafta Lewandowski kenarda kalmış. Onu hemen biz alalım. 91 var. Ondan daha düşük görünmemekte. Lewandowski'yi de Mbappe'yle şöyle değiştirelim. Kadro bayağı güzel ama. Bruno Fernandes'i fullleyeceğiz. Burada aslında bunu da fulllesek 94-97'ye çıkıyor sonrasında. Kadro gücümüzü arttırabilir. 2 tane daha kadro gücümüzü arttıracak isim yedeklerde bulunuyor ama şu haliyle bile çok güzel bir kadro olmuş. Üst üste Pedri gelir mi? 7. ücretsizimiz Barcelona'dan. Pedri çıkarsa 2 edecek ve benim 3 tahminine çok yaklaşacağız. Kaç yıldızlı? 5. Forma numarası Ansu Fati yeter. 4 oldu Ansu Fati. 7 hesabın 4'üne Ansu Fati'yi çıkardık. İnanılmaz bir durum. Bana mı bu kadar çok veriyor anlamadım. Size de Ansu Fati geldi mi arkadaşlar? Güzel de futbolcu. Kullanabileceğimiz etkili futbolculardan bir tanesi ama bu kadarı da fazla oldu. Ben Pedri'yi daha çok seviyorum paket içerisinde yer alan isimlerde. Arsenal takımından kim gelecek? Epic vermiyor Konami. Kaç yıldızlı futbolcu? 3 yıldızlı. Şaşırtmadı Konami. 9 numaralı formasıyla gelen isim Antonio. Player of the Week'ten 7. ücretsizimiz. De Gea'da hiç gelmedi. Artık gelmesi lazım. İngiltere Ligi'ne de pek gidemiyoruz. Yap bir İngiltere Ligi. Sonunda İngiltere Ligi. Firmino sen gelme. Lütfen Firmino olmasın. Firmino geldi. Firmino 2 etti. Yan yana duruyorlar. De Gea gelmiyor. Firmino geliyor üst üste. Aslında üst üste dedik ama Firmino'yu biz 2. hesapta mı çıkardık? Bayağı da olmuştu. Güzel futbolcu ama De Gea gelmedi. Firmino'yu kadromuza alsak. Firmino'yu alalım. Kadro gücümüzü birazcık arttıracak. Stoper mi çıkarsak? Stoper çıkaralım. Osimhen yine de dursun. Ama Firmino'yu şöyle yapsak 2691'e kadar ulaştı kadromuz. Çok güzel bir kadro oldu. Player of the Week'ler iyi. İş gören güzel futbolcular. Bütün Player of the Week'leri de kadroya almışız bu arada.
Enes Ünal var. Ona da tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Çapraz bağ koptu ve uzun süre sahalardan ayrı kalacak kendisi. İnşallah döndüğünde daha iyi bir şekilde döner. Bu sezon çok güzel performans sergilemişti. Transferde adı büyük takımlarda anılıyordu. Atletico Madrid'le filan. İnşallah döndüğünde kaldığı yerden daha iyi bir şekilde devam eder. Tekrardan geçmiş olsun ona. Sona yaklaşıyoruz. 7. hesabımızdayız. Bu hesabımızda 120 futbol parası 414.000 GP'de oldu. Çünkü böyle ara ara giriyorum. O günlük girişlerden de futbol parası verdiğinde 100'ü geçmiş olduk. 2700'ün üzerinde bir kadro. Biz bunu bir haftada yapmışızdır. Kvara'nın 98'lik kartı var. Güzel futbolcular var. Erling Haaland'ı da aslında fullleyebiliriz. Daha sonrasında 4 tane de ilerleme puanı kazanmışım. Yedeklerde bakıyorum. Kimi alabilirim? Bruno Fernandes'i aldığımızda fullleyip almamız lazım. Antrenörümüz var mı o kadar? Ne yazık ki yokmuş. 2700'ü geçmişiz biraz da. Bir de Kalulu falan da var. Kalulu, Hernandez, Rüdiger, Tchouaméni, Kessié'yi çıkarmışız Player of the Week'ten. Barcelona'dan Ansu Fati var, aman gelmesin. Ansu Fati bu hesaba gelmesin. Lewandowski, süper bir kadrosu var. 18 kişilik kadrosu gerçekten çok güzel. Barcelona'dan Pedri de gelirse yakışır bu hesaba. Pedri gelmen lazım. Şu ana kadar bir tane Pedri çıktı. 4 tane Ansu Fati çıktı ama Ansu Fati'nin gelmemesi gereken bir hesap. Gelmedi de Sergio Roberto. Roberto da 2 edecek galiba. 20 numaralı mesela Christensen hiç gelmedi. Rafinha da bir kere gelmişti. Dedik ya şimdi bir sonraki hesaba da Christensen gelmesin. Bu hesapta Sergio Roberto'nun pek yeri yok, düşük seviyeli. Şimdi Arsenal'a geçelim. Şu hesaba epik futbolcu yakışırdı. Kaç yıldızlı isim gelecek? 5 yıldızlı verse siler antrenör yaparız. 3 yıldızlı futbolcu. 20 numaralı formasıyla Chelsea takımından Zakaria geldi. Keşke Chelsea takımına transfer olmasaydı. Daha çok oynayabileceği bir kulübe gitseydi Zakaria. Player of the Week'ten 8. top açılımımız. De Gea hiç gelmedi. 0 mı çekeceğiz acaba? 2 tahmininde bulunduk ama çok kritik. Gelirse çok iyi. 5 Firmino yeter, lütfen gelme Firmino, gelme. Sonunda De Gea. Bu kim ya? Bu City takımının futbolcusu geldi. Alvarez. Ben unuttum Alvarez'in de yer aldığını. Çok acı verdi şu an. O kadar sevinmiştim ki ben içeride İngiltere'den sadece Firmino ve De Gea var diye hatırlıyordum. Alvarez'i tamamen unutmuştum. Ya gelseydi son 2 top açılımında buradan tahminimi doğru tutturma ihtimalim yüksek olacaktı. Alvarez. Güzel futbolcu çıktı bu arada arkadaşlar. Ama yedeklerde hiç 93'lük futbol, 92'lik varmış Meret. 2706'ya kadar yükseldi. Alvarez de sağ açıkta yüksek seviyeli oynayabilmekte. Çok güzel bir kartı var. Yüksekten pası da iyi. Bir forvet olmasına rağmen pasları güzel. 79-80 biraz daha artıyor kadromuzda seviyesi. Burada görmesek de bitiriciliği de var. Oyun tarzı da fırsatçı golcü. Çok güzel bir kart yapmışlar kendisine. Ama biz tekrardan oraya Kvara'yı çekelim. 9. hesabımızdayız arkadaşlar ve 2'şer tane açma hakkımız kaldı. 2 Pedri, 2 de De Gea gelmesi lazım. Başka isimler gelmemeli. Benim 3'te 3 yapabilmem için çok zor. Oyun planı dedik. 2670 kolektif gücümüz var. Sol bekte birazcık düşük futbolcu. Onu da adaylı sözleşmeden almıştık. Yedeklerde düşük isimler biraz var. Alınma sırası dediğimizde geçen hafta 91'lik futbolcu gelmiş. 89'luklardan biriyle çıkaralım. Onun dışında Kvara, Bruno Fernandes ve bu futbolcumuz Gabriel Barbosa'yı fullersek kadro gücümüz yine bayağı bir artacak. 3 tane fullemediğimiz isim var. Kesinlikle benim tahminim için Pedri'nin gelmesi lazım. İkinci Pedri'mize kavuşabileceğiz mi? Ansu Fati artık gelmesin. Sergio Roberto da gelirse Ansu Fati'ye yaklaşacak. O da bayağı geldi. Rafinha. İkinci defa Rafinha geliyor. Benim buradan tahminim yandı arkadaşlar. 1 diyen arkadaşlarım şimdilik doğru tahmin etmiş sayılıyor ama 2 diyen arkadaşlarım varsa son top açılımını bekliyorlar.
Arsenal'a geçelim. Güzel futbolcu geldi aslında. Arsenal'dan 9. ücretsizimize herhangi bir epik gelmedi. Kaç yıldızlı futbolcu? 4 yıldızlı. En azından 3 yıldızlıdan daha iyidir. Sildiğimizde az da olsa daha fazla DP verecek. Arsenal takımından Xhaka geldi. Xhaka aslında 5 yıldızlı olabilir. Bu sezon iyi maçları var. Sonradan düştü Arsenal takımı. Bence önümüzdeki sezon 5 yıldızlıya çıkar. Çıkmalı. 5 yıldızlı futbolculara baktığımızda Xhaka da bence hak ediyor. Bu seneki performansıyla. 9. Player of the Week ücretsiz top açılımına kesinlikle İngiltere'ye gitmemiz lazım. İtalya Ligi. Ben arkadaşlar buradan da doğru tahminde bulunamadım. Buradan da 0 çektim. Şu an 3'te 1'im. Epic gelmezse 3'te 1 tamamlayacağım. Büyük ihtimalle gelmez diye düşünüyorum. 3'te 0 yapmam herhalde. Romagnoli. De Gea da bir tane bile vermedi. 0 tahmininde bulunan arkadaşım var mı acaba? Şu an o taraftan doğru tahmin etmiş bulunuyor. Romagnoli'yi de kadroya alsak 89'lukları çıkarabiliriz. Romagnoli sol bekte oynayabilmekte mi? Biraz düşüyor. Sol bek aldığımızda kalsın. Sol bekte Dest'imiz var. Dest sağ bekte sol bekte oynayabilen bir isim. Ve en son hesabımıza geldik arkadaşlar. Belki şu an 3'te 3 yapan arkadaşlarım var. Gelecek futbolcuları merak ediyor. Ya da 3'te 3'ün sınırında olan arkadaşlarım da olabilir. Pedri ya da De Gea'yı bekleyen. Önce bir oyun planına bakalım. Ben 3'te 1'im diye düşünüyorum. Epic vermez büyük ihtimalle. Keşke verse. 2634. Bunu biz bir günde yapmışızdır. Evet, bir günlük hesap. Ama geçen hafta Lewandowski çıkmış. Onu kadromuza alalım. 86'lık, 84'lük, 82. Daha da düşük. Baktıkça düşük isimler gördüm. Ve kadromuza yerleştirelim. Şu an kolektif güç aynı mı kaldı? Aynı kaldı. Hani herhangi bir değişiklik yapmadı. Yedeklerde şu futbolcumuzu solda oynatabiliyor muyuz? Daha da iyi. Sol açıkta 97. Sağda 99'luk Felix var. Çalaboha aldığım günü hatırlıyorum. Orada yanlış yaptık bu futbolcuyu alarak. Yedeklerde de bir iki tane fullemediğimiz isim var. Bruno Fernandes, Gabriel, Meret. Biraz daha kadro gücümüzü arttırır. 10. Barcelona'dan ücretsiz açılıma kim gelecek? Ah be Pedri, o kadar gelmedin ki. Şimdi 10'da gelir mi? Gelirse 2 edecek. Belki 2 diyen arkadaşlarım olabilir. 1 diyen arkadaşlarımız gelmesin diye bekliyordur. 5 yıldızlı. Pedri de gelebilir. Forma numarası tek hane. Al işte geldi Pedri. Sonda geldi. 2. Ben de 3 demiştim. Çok yaklaştım. Belki 2 diyen arkadaşlarım olabilir. Şu an o tahminleri, Barcelona tahminleri doğru çıktı. De Gea kısmı da önemli. Pedri 10 tane ücretsiz top açılımına 2 kere geldi. Ansu Fati'yi unuttum. 4 mü geldi? 5 mi geldi? Çok fazla Ansu Fati geldi. Sergio Roberto, Rafinha. En az 2'şer tane onlar gelmişti. Christensen hiç gelmedi. Yani Christensen gibi bir futbolcu çok yüksek seviyeli de değil, vermedi. Eğer Epic gelirse 3'te 0'ım. 3'te 1 çektim ben arkadaşlar. O da Epic tahmini. Şaşırtmadı. Konami Epic'lerden top açma hakkı veriyor ama Epic vermiyor ne yazık ki. Üzücü taraf. Ücretsiz epiklerden top açma hakkı bizleri pek mutlu etmiyor aslında. 3 yıldızlı futbolcu. Ve son Player of the Week'ten ücretsiz paket açılımımız. De Gea'ya tıklayalım diyecektim. Olivier Giroud'a gitti parmağımız. Şimdi De Gea'ya tıklayalım. Gelir mi? Şu ana kadar hiç De Gea gelmedi. Çok ilginç bir durum. De Gea'yı bir kere bile çıkaramadık. Ben bir kere fake yedim. Alvarez geldi. O an çok sevinmiştim De Gea gelecek diye. O da en sonunda gelir mi? Pedri gibi. Yok ya, bence vermeyecek. İtalya Ligi. Olivier Giroud ile tamamlasak. Çok ilginç bir durum ama. En yüksek seviyeli ismi bir kere olsun vermedi. Olivier Giroud'u çıkardık. O da yüksek seviyeli bir isim. Kadromuzu alalım. 3'te 3 yapmak çok zor. Yapan var mı bilmiyorum ama belki çok yaklaşan arkadaşlarım olabilir. Pedri tahminime çok yaklaştım. Bir sayıyla kaybettim. Epi'yi tutturdum ama De Gea beni çok şaşırttı. Ben 2 kere gelir diye düşünmüştüm. Şimdi buradan alalım biz Giroud'u. 84'lük futbolcumuzla değiştirelim.
Hatta Pedri'miz var. Fullemedik ama şöyle alalım, kadromuzda dursun. Antrenör iş var mı elimizde? Çok az. Yani hiçbir şeye yetmeyecek. Değmez bile, boşuna basmayalım. Ama kadro yedeklerde 2-3 ismi değiştirdiğimizde gayet güzel olacak ama bir stopere ihtiyacımız var. Yüksek seviyeli bir stoperin gelmesi lazım ya da biz alacağız. Futbol puanıyla adaylı sözleşmelerden filan bir şekilde. 3 soru 3 tahmini geçen hafta yaptık, bir de bu hafta yaptık. Bunu bilmek çok zor. Ben 3'te 1 çektim. 3'te 2 bile yapsam bayağı bir başarı olarak kabul edecektim kendi adıma. 3'te 3 yapan arkadaşlarımız var mı ya da 3'te 2, 3'te 1, 3'te 0 çekenler de olabilir. Tahminlerinizi yorum yazarak paylaşabilirsiniz. Boneme ücretsiz top açma hakları veriyor ama inşallah isteyen herkes en çok istediği futbolcuları çıkarır. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.